Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kişisel yaşam koçu Hülya Kaya. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler Sağ de olun, çok iyiyiz. teşekkürler. Hülya Hanım, önce bir başlayalım. Kişisel gelişim ve koçluk nedir? Kişisel gelişim aslında insanın kendiyle alakalı bir takım farkındalıklarını yaşamak için, kendini geliştirmek için çıktığı yolda psikolojik ve sosyolojik olarak adlandırmaya çalıştığı bir yolculuk diyelim. Koçluk da o yolculuğa girmek isteyen ancak yaşam hayatında hedeflerine ulaşmakta zorluk çeken insanların, bireylerin yolunda yolculuk etmeleri konusunda onlara öncülük etmek. Yanlarında o yolculukla beraber eşlik etmek. Eşlik değil etmek, mi? evet. Peki çocuklarımız bize hangi konularda neyi gösterirler? Çocuklarımız bize aslında bizim ne olduğumuzu gösterirler. Bizim çocuklarımız eğer öfkeli çocuklarsa bizde bir takım öfkelerimiz var demek ki. O yüzden bizim çocuklarımız bize öfkelerimizi yansıtırlar. Bizim aynamız diyebilir miyiz? Aynalıklarımızı yaparlar ama tabii biz kendimizi sakin bir ebeveyn olarak görürüz ama bu sefer içeride öfkelerimizin farkında değilizdir. O içerideki öfkelerimizi de bize yansıtırlar aslında. İçimizdeki huzuru da yansıtırlar. Ve çocuğunuz sakin, mülayim, gerçekten kendiyle barışıksa hakikaten siz de kendinizle barışık insanlarsınız demek ki. Çünkü mesela okula gönderdiğiniz ilkokul çocuğuna bile derler ki biz çocuğa bakınca ailesinin ne olduğunu bilebiliyoruz. Hani aile nasıl bir aileden çıktığını çocuk gösteriyor zaten kendisine deyip ya mutlu çocuklar, mutlu bireylerden çıkmış. Üzgün çocuklar da kendiyle de barışık olmayan bireylerle alakalı sıkıntılar oluştuğu için de çocuklarımız da bunları bize gösteriyorlar zaten. Peki neden hep aynı şeyleri yaşıyoruz? Hayatımızda bir takım kısır döngüler yaşıyoruz. Zaten kişisel gelişime girmemizin sebebi bu ve koçluk eğitimleri almamızın sebebi bu ve koçlara danışmamızın sebepleri de bu. Çünkü bazen kendi yolumuzu, kendi hedefimizi biliyoruz ancak o yolda o hedefe gitmek için nasıl gideceğimizi bilmiyoruz bazen de. Yani gitmek istiyoruz aslında ama hedefi gitmek için cesaret edemiyoruz. Yani o cesareti edemediğimiz için de biz geri adım atıyoruz. Geri adım attığımızda da aynı senaryoyu biz tekrar yaşıyoruz. Yani üzüleceğiz, şimdi biz buradan korkuyoruz, düşmekten korkuyoruz diye yamaca yanaşmıyoruz. Ya da denize girmiyoruz, denizde boğuluruz diye. Halbuki denizin kenarından yürümeyi denesek belki de biraz denize ısınsak, orada denize girmenin de keyfini yaşasak, ayaklarımızın ıslanmasını deneyimlesek denizi de seveceğiz. Ama biz onu öğrenmişiz. Denize girmek korkutucu, işte birisini mesela görmüşüzdür, denizde boğulmuştur. Bunu kendimize bir korku olarak kabul edip kendimiz de korkuyoruz. Başkalarının korkularından da korkuyoruz bazen. Kendimiz zannediyoruz bunu çünkü. Dolayısıyla bu sefer korktuğumuz şeyden geri adım attığımız zaman da biz geri gidelim o zaman, bizim konfor alanımız burası deyip aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. Amacımız burada ne? Sen oradan çıkabilirsin. Çıkabilme cesaretini vermek aslında bireylere. Peki Hülya Hanım, bu fedakarlık sonuçta yapıyoruz biz birilerine ama bu fedakarlığı niye kendimize göstermiyoruz da hep başkalarına gösteriyoruz diye bir soru sorsam. Evet, çünkü başkalarına gösteriyoruz, bizi sevsinler diye gösteriyoruz. Çünkü biz kendimizi sevmiyoruz. Biz kendimize yeteri kadar değer vermiyoruz. Yeteri kadar kendimize güvenmiyoruz, onay bekliyoruz. Çünkü diyoruz ki annemiz, babamız bizi yetiştirirken hep koşullarla, şartlarla yetiştirdi. Biz de neyi öğrendik? İşte biz uslu durursak bizi sever kısmını öğrendik bu sefer de. Sonra hayatımızda bu sefer koşullu sevilmeyi öğrendik. Ve kendimizi sevilmiyormuş gibi zannederek kendimizi sevmiyoruz. Çünkü sevmediğimizi zannederek de hep birilerine fedakarlık yaparsak bizi severler. Birilerine işte bir şeyler verirsek bizi severler. Beklentileriyle sürekli verici olmaya başladık. Ne yaptık? Verirken de kendimizdeki değerden de vermeye başladık. Kendimizdeki sevgiden vermeye başladık. Kendimizi sevmeyi unuttuk.
Kendimize değer vermekten ziyade başkalarına da hak ettiğinden fazla değeri vermeyi bir şey sanmışız aslında. Evet, hak ettiğinden fazla değer veriyoruz. Bu sefer sen bana bu kadar değer veriyorsun. Aslında belki de o değere o kadar layık olmayan bir insana biz onun hak etmediğinden fazla değer verdikçe karşımızdakini yükseltip kendi değerimizi aşağıya çekiyoruz. Böyle bir kör döngüye girip o tarafta daha fazla değer istiyor. Evet yani evet aynen öyle, daha çok istiyor. Ben değerliyim, o zaman bana daha çok değer ver. Bu sefer diyor ki sen değersizsin ki demek ki bana bu kadar değer veriyorsun. Bak bu sefer orada o çıkıyor. Önceliğimiz kendimiz olmalıyız. Tabii yani orada dengeyi bozmamamız lazım. Tabii ki de karşımızdaki de çok değerli ama biz de çok değerliyiz. Biz de kendimizi sevmeye layığız. Biz kendimizi en güzel hayatı görmeye layık insanlarız. Bunu aslında fark etmemiz lazım. Senden önce ben varım bu hayatta. Ben olmazsam sen var mısın? Yoksun aslında. Benim sana verdiğim değer kadarsın aslında sen. Ben sana ne kadar değer, sevgi yüklersem benim gözümde, ama başkalarının değil. Benim gözümde sen o kadar yüceliyorsun. Ama kim yüceltiyor seni? Ben yüceltiyorum. Demek ki ben varsam, benim sevgim varsa sen varsın. Ben yoksam ve benim sana verdiğim o sevgi yoksa zaten o da yok ortalıkta. Kendimize vermiş olduğumuz değerden bahsetmişken kendine güvenmenin kaynağı nedir? Özgüven, özdeğer nedir? Biraz da bunlara değinelim. Aslında kendine güvenmenin kaynağı evet kendini sevmekle başlıyor zaten. Kendinizi severseniz, kendinizi olduğunuz gibi kabul ederseniz, işte çirkin görüyorsunuz belki de ya da işte saçınız başınız kıvırcık, birisi kıvırcıkken düz saçım benim neden yok deyip kendini beğenmemezlik yapıyor. Halbuki sen öyle de çok güzelsin. Bunu böyle kabul etmek lazım. Ya da hani benim niye boyum uzun değil kısa deyip kendini yine sabote ediyorsun. Yine kendini beğenmemezliğe giriyorsun. Bu sefer kendi gözünde kendi değerini ve kendini sanki ben onlardan daha kötüyüm, daha çirkinmişim gibi değersizlik yüklüyorsun kendine. Onay almaya başlıyorsun insanlardan. Başkaları için yaşıyorsun. Bu arada arkadaşın geliyor sana, senin işin var diyelim ki, kendine göre bir plan program yapmışsın. Çok sevdiğin bir insan işte arıyor beni, diyor ki Hülya işte şu işim var, gidelim mi bugün buraya? Ben kendi programımı kenara bırakıyorum. Sırf arkadaşımın gönlü olsun diye ben onun için bir şeyler yapıyorum. Ne oluyor? Benim kendime karşı bir değerim var mı burada? Özgüvenim kaldı mı? Yok, ben onun için ona göre bir fedakarlık yapıyorum. Ben yokum, sen varsın diyorum. O yüzden önce biz diyebiliriz yani hayır ben şu an bugün işim var, kendime göre bir planım var, programım var. Bir sonraki gün gidelim. Hani onu da birlikte organize edelim. Mutlaka sana eşlik etmek isterim ama şu an için uygun değilim. Şu an için başka bir programım var deyip reddedebiliriz. Biz reddetmekten de korkuyoruz. O kadar kendimize güvenmiyoruz ki. Çünkü sanıyoruz ki kaybederiz. Birilerine bir şeyi hayır dersek biz hayır demiyoruz yani. Hayır demekten de korkuyoruz. Kırılırlar, üzülürler, işte kaybederiz. Bizim etrafımızda kimse kalmaz sanarak yok diyoruz. Hayır demeyelim, şimdi üzülmesin, kırılmasın, bana arkadaşlığını devam ettirsin. Aslında o değil, biz kendimize alakalı güven sorunu olduğu için biz bunu yaşıyoruz. Kendimize güvensek hiç öyle bir şey yaşamayacağız aslına bakarsanız. Anladığım kadarıyla şimdi kendine güven, sahip olmadıklarının üzerine durana kadar sahip olduklarımızı görmek, onunla mutlu olmak özgüvenin temeli sanırsam, değil mi? Tabii ki kendinin farkında olmak, evet. Kendini olduğun gibi sevmek, iyinle, kötünle, çünkü ikisi de var bizim içimizde. İyi tarafımız, kötü tarafımız, kıskanç tarafımız, seven tarafımız, öfkeli tarafımız, şefkatli tarafımız, hepsi var bizde. Yani bunları tanımamız lazım. Tanıyıp bizim hangisini nerede kullanacağımızı da bilmemiz lazım. Sen öfkelisin deyip bize bir tanım koymuşlar. Biz artık hep öfkeliyiz'i kendimize kabul edip öfkeli tarafa gitmeye çalışıyoruz. Bu sefer diyoruz ki biz öfkeliyiz. Ben zaten çok öfkeli bir insanım. Beni bu şekilde kimse sevmiyor. Yani öfkenle de barışman lazım. Duygusallığınla da barışman lazım. Yani önce kendinle barışman lazım. Ya da öfkeyi kontrol altına almak lazım. Tabii bu bana zarar sorun veriyorsa, aynen zarar veriyorsa, hayatımın akışını engelliyorsa, hayatta bir yerlerde beni durduruyorsa, benim hayatıma zarar veriyorsa, o zaman bunları ben kontrol edebilirim. Hepsini kontrol edebilirim.
Kontrol ettiğim zaman hayatımın daha da normal gittiğini zaten göreceğim yani bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Ben teşekkürler. çok teşekkür ederim. Çok sağ hoş bir olun. sohbetti. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kişisel yaşam koçu Hülya Kaya'ydı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.